Şunu düşün. Hayatındaki en başarılı insanların sırrı ne olabilir? Daha fazla para mı? Daha fazla zeka mı? Hayır, cevap çok daha basit. Ve sen de bunu zaten yapabilirsin. Araştırmalar gösteriyor ki dünya genelinde insanların %80'i hedeflerine ulaşamıyor. Peki o kalan %20 farklı ne yapıyor? Bilim insanları yıllarca bunu araştırdı ve ortaya çıkan şey şok ediciydi. Başarının %40'ı alışkanlıklardan geliyor. Bugün sana alışkanlık takip çizelgesinin ne olduğunu, neden bu kadar güçlü olduğunu ve nasıl kullanacağını adım adım anlatacağım. Alışkanlık takip çizelgesi, her gün hangi alışkanlıklarını tamamladığını görsel olarak kayıt altına aldığın bir sistemdir. Basitçe söylemek gerekirse, her gün bir kutucuk doldurursun. Bu basit görsel motivasyon, insanları aylar, hatta yıllar boyunca aynı alışkanlığı sürdürebilir hale getiriyor. Çünkü artık sadece alışkanlık için değil, zinciri korumak için de yapıyorsun. Zinciri kırma etkisi denen bir şey var. Bir komedyen olan Jerry Seinfeld, her gün senaryo yazdıktan sonra takvime kırmızı X işareti koyarmış. Hedefi tek şeydi, zinciri kırma. Peki neden görsel takip bu kadar etkili? Çünkü beynimiz görsel geri bildirime ihtiyaç duyar. Dolu bir çizelgeye baktığında beyin dopamin salgılar, yani ödül hormonu. Modern psikoloji bunu doğruluyor. Londra Üniversitesi'nin araştırmasına göre bir alışkanlık ortalama 66 günde oluşuyor. Ve o 66 günü en kolay geçirmenin yolu, onu görsel olarak takip etmek. Bu sistem 1800'lü yıllara kadar uzanıyor. Benjamin Franklin her gün 13 erdem üzerinde çalışmış ve bunu tabloya dökmüştür. Yani bu fikir yüzyıllardır işe yarıyor. Şimdi gelelim en önemli soruya. Nasıl başlarsın? İlk adım doğru alışkanlıkları seçmek. Ve burada çoğu insan büyük bir hata yapıyor. İnsanlar hemen 10 tane alışkanlık yazmak ister. Ama bu yanlış. Başlangıçta sadece 2 ya da 3 alışkanlık seç. Beynin yeni rutinlere adapte olması için alan gereklidir. İkinci adım, çizelgeni tasarlamak. Bir kağıt al, satırlara alışkanlıklarını yaz, sütunlara günleri yaz. İşte bu kadar. Basit olan her zaman daha uzun süre kullanılır. Dijital mi, analog mu kullanmalısın? İkisi de işe yarar. Ama araştırmalar gösteriyor ki el yazısıyla tutulan çizelgeler daha etkili. Çünkü yazma eylemi beyinde daha güçlü bağ kuruyor. Üçüncü adım, sabitleme zamanı. Alışkanlık takibini mevcut bir rutinine bağla. Buna alışkanlık istifleme denir. Örneğin, her sabah kahve içerken çizelgeni doldur. Dördüncü adım, başarısızlıkla başa çıkmak. Bir gün kaçırdın mı? Sorun değil. Ama asla 2 gün üst üste kaçırma. Bu kural seni alışkanlığın dışına çıkmaktan korur. Beşinci adım, ödüllendirme sistemi. Her 7 günlük veya 30 günlük başarın için kendine küçük bir ödül ver. Bu ödüller beyninin alışkanlığı daha fazla pekiştirmesini sağlar. Şimdi sana bazı bilimsel gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Harvard'ın araştırmaları gösteriyor ki alışkanlık takibi yapan insanlar hedeflerine ulaşma konusunda 2 kat daha başarılı. Üstelik düzenli alışkanlık takibi yapan insanlarda stres seviyesi %31 daha düşük çıkıyor. Çünkü ne yapman gerektiğini bilmek, belirsizliğin yarattığı stresi ortadan kaldırıyor. Şimdi pratik örneklere geçelim. Sabah rutini için en etkili 5 alışkanlık şunlar: su iç, 5 dakika meditasyon, kısa egzersiz, günlük hedef yaz ve minnettar olduğun bir şeyi not et. Akşam rutini için ise şunları öneriyorum. Yarınki planı yap, bugün öğrendiklerini not et, ekranları kapat, kitap oku, uyku saatini sabitle. Sağlık alışkanlıkları için en temel olanlar, günde 8 bardak su, en az 30 dakika yürüyüş, meyve ve sebze tüketimi, uyku saati düzeni, ekran süresi sınırı. Zihinsel sağlık için ise şunlar kritik: günlük okuma, meditasyon veya nefes egzersizi, şükran günlüğü, sosyal bağlantı yani sevdiklerinle vakit geçirme ve dijital detoks. Şimdi sana çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Motivasyon mu, disiplin mi? Çoğu insan motivasyonun her şeyi çözeceğini zanneder. Ama motivasyon gelip gider. Disiplin ise her zaman orada olan bir kas gibidir.
Ve alışkanlık takip çizelgesi o kası her gün çalıştıran egzersiz aracıdır. James Clear, Atomik Alışkanlıklar kitabında şöyle diyor: "Sistemler hedeflerden çok daha güçlüdür. Yani ne olmak istediğini değil, ne yapacağını takip et." Bu yüzden alışkanlık takip çizelgesi sadece bir not defteri değil, aslında bir kimlik inşa aracıdır. Her kutucuğu doldurduğunda "Ben bu alışkanlığı sürdüren biriyim." diyorsun. Peki ya başarısızlık? Araştırmalar gösteriyor ki mükemmeliyetçilik en büyük alışkanlık katilidir. Bir gün kaçırmak seni başarısız yapmaz. Vazgeçmek seni başarısız yapar. Şimdi sana bazı ileri seviye stratejiler vermek istiyorum. Birincisi, renk kodlama sistemi. Her alışkanlık türüne farklı bir renk ver. Sağlık için yeşil, zihinsel için mavi, ilişkiler için sarı. İkinci strateji, haftalık değerlendirme. Her pazar akşamı 10 dakikanı ayır, çizelgene bak ve şunu sor: bu hafta nerede başarılıydım? Nerede zorlandım? Üçüncü strateji, hesap verebilirlik ortağı bul. Araştırmalar gösteriyor ki bir başkasına karşı sorumlu olduğunuzda başarı oranı %65'ten %95'e çıkıyor. Dördüncü strateji, mikro alışkanlıklar. Büyük hedefleri çok küçük parçalara böl. Kitap okumak yerine günde 2 sayfa oku yaz. Spor yapmak yerine 5 dakika yürü yaz. Beşinci strateji, %1 kuralı. Her gün sadece %1 daha iyi olmayı hedefle. Bu anlamsız gibi görünüyor ama 365 gün sonra başlangıcından 37 kat daha iyi oluyorsun. Matematiği böyle çalışıyor. Şimdi seninle bazı gerçek hayattan örnekler paylaşmak istiyorum. Japonya'da Toyota fabrikalarında uygulanan Kaizen yöntemi de aslında bu %1 ilkesine dayanıyor. Ya da düşün, dünyanın en başarılı sporcuları nasıl antrenman yapıyor? Her gün küçük hedefler koyuyorlar ve bunu takip ediyorlar. Olimpiyat şampiyonları bile günlük çizelge kullanıyor. Yazılım dünyasının devleri de buna benzer sistemler kullanıyor. Google'ın OKR sistemi, Microsoft'un üretkenlik çerçeveleri, hepsinin temelinde düzenli takip var. Peki dijital araçlara ne demeli? Habitica, Streaks, Notion. Bunlar harika uygulamalar. Ama dikkat! Uygulama kurmak alışkanlık değildir. Uygulamayı kullanmak alışkanlıktır. Eğer dijital kullanmak istiyorsan, işte en basit sistem. Google Sheets veya Excel'de bir tablo oluştur. Satırlara alışkanlıkları, sütunlara tarihleri yaz. Tamamladıklarına 1, tamamlamadıklarına 0 koy. Ay sonunda toplama al. Kaç gün tamamladığını gör. Bu basit sayı sana çok şey anlatır. Ve ay ay karşılaştırınca gelişimini somut olarak görürsün. Şimdi sana çok özel bir şey öğreteceğim. Alışkanlık skoru. Her ay tamamladığın gün sayısını toplam gün sayısına böl ve 100 ile çarp. Bu senin alışkanlık skorun. Hedefin her ay bu skoru artırmak olsun. %50'den %60'a, oradan %70'e. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Sadece önceki aydan biraz daha iyi olmak yeterli. Sana bir şey sormak istiyorum. Şu an hayatında değiştirmek istediğin ama bir türlü başlayamadığın bir şey var mı? Belki sabah erken kalkmak, belki düzenli spor yapmak. Ya da belki daha fazla su içmek, kitap okumak, nefes egzersizi yapmak, bunların hepsi bir alışkanlık takip çizelgesiyle başlayabilir. Bugün, şu an. Ve şunu unutma, her büyük değişim küçük bir adımla başlar. Roma bir günde inşa edilmedi. Alışkanlıkların da öyle. Bugün öğrendiklerini özetleyelim. Alışkanlık takip çizelgesi, görsel geri bildirimi kullanarak beyninin dopamin sistemini aktive eder. Başarılı insanların ortak özelliği olan sistem düşüncesini destekler. Sadece 2-3 alışkanlıkla başlamak, mevcut rutinlere eklemek, haftalık değerlendirme yapmak ve mükemmelliyetçilikten kaçınmak. Bunlar seni başarıya götürecek. Sana bir görev veriyorum. Bu videoyu kapattıktan sonra bir kağıt al ve sadece bir alışkanlık yaz. Sadece bir tane. Ve yarın sabah onu tamamladıktan sonra kutucuğunu doldur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan lütfen beğen ve kanalıma abone ol. Her hafta böyle içerikler paylaşıyorum. Yorumlarda bana hangi alışkanlığı takip etmeye karar verdiğini yaz. Okumayı çok seviyorum.